Muhtemelen Pompei hakkında çoğunuzun bildiği bir yanardağın patlaması ve taş kesilen insanlardan ibaret. Fakat bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Şehirde yaşananları, insanların nasıl bu hale geldiklerini, bir anne ve kızının oyun oynarken bir anda nasıl bu halde kaldığını ve onların nasıl bulunduklarını anlattığımda emin olun buz kesileceksiniz. Onların hangi nedenden dolayı böylesine şiddetli bir şekilde cezalandırıldığını duymanız gerek. Birazdan sizinle beraber Pompei şehrinin kalıntıları arasında gezeceğiz. Şehrin eski haline tanıklık edeceğiz ve onlarla birlikte felaketi yaşayacağız. Pompei'nin son günleri. Milattan sonra 23 Ekim 79. Felaketten bir gün öncesi. Pompei, Roma İmparatorluğu'nun dejenerasyonunun sembolü olan İtalya'nın antik kenti. Dünyanın en zenginlerinin yaşadığı bir yer. Görkemli yapıların, şaheserlerin, bölgenin en güzel kadınlarının ve kentin arenasında savaşan gladyatörlerin olduğu bolluk ve bereket içinde bir yer. Şehrin haritasına yukarıdan bakarsanız eğer, şehri koca bir balık gibi görebilirsiniz. Bilerek tasarlandığı açık. Zaten Pompei aynı zamanda bir liman kenti. Sağda balığın gözüne benzeyen şey bir amfiteyatro. Bu amfiteyatro, gladyatörlerin şehir halkını ve zenginlerini eğlendirdiği bir yer. Gladyatörler buradan içeriye girer, binlerce insanın bakışları arasında ölüm kalım mücadelesi verirdi. Varlıklı insanlar yenilen savaşçıları aslanlara parçalatırdı. Onlar üzerindeki tasarrufları tamamen kendilerine aitti. Sadece insanlar da değil, hayvan katliamları da yapılıyordu. Gladyatörler bazen sırf biraz eğlence için vahşi hayvanlarla bile savaşıyordu. Çünkü belli bir zaman sonra heyecan katacak yeni şeyler arıyorlardı. Kim bilir bu arenada daha ne hikayeler vardır. Arenayı bir kenara bırakıp şehirdeki yaşantılarına geçelim. Gördüğünüz bu sokak dönemin esnafları, tüccarları ve birçok kesimden insanın at arabalarıyla geçtiği bir yerdi ve zaman içerisinde bu oyukların oluşmasına neden oldu. Binlerce insanın geçtiği bu yer elbette at pislikleriyle, yiyecek içecek çöpleriyle ve başka atıklarla kirleniyordu ya da yağmur sularıyla doluyordu. İşte bu sebeplerden bazıları buraya adım bile atmak istemiyordu. Bu yüzden bu gibi etmenlerden korunmak için atlama taşları yapılmıştı. Böylece pisliğe, çamura ya da suya basmadan karşıya geçebiliyor veya at arabasına biniyorlardı. Bunun gibi atlama taşlarını çoğu antik şehirde göremezsiniz. Bu da aslında bir bakıma şehirde temizliğe nedenli önem vermediklerini de gösteriyordu. Kentin bazı noktalarında bu oyuk taşlardan göreceksiniz. Bu boşluklara kaplar içerisinde yemekler konulur ve servis edilirmiş. Alttaki boş kısımda yanan odunlar, yemekleri sürekli sıcak tutacak şekilde yapılmış bir tezgah. Şehirdeki bazı caddelerde bu lokantalar bugün aynı şekilde korunmuş. Arkada duran küplerdeki yemek malzemeleri neredeyse 2000 yıllık. Şehirdeki birçok yerde, birçok duvarda freskleri görüyoruz. Yani duvar resimlerini. Sanırım onlar için cinsellik ve çıplaklık çok rahat oldukları bir davranış ve tutumdu. Kimi zenginler evlerindeki bazı yatak odalarını bile bu tarz gayri ahlaki resimlerle süslüyordu. Hatta belki de bazıları bizzat kendilerini çizdirdikleri resimlerdi. Gördüğünüz bu çıkıntılı duvara sahip yer şehrin genel evi. Şehrin birçok kısmının yıkılmasına rağmen burası sanki sonradan gelenlerin görmesi için dimdik ayakta durmuş. Çünkü burada ibretlik bir durum var. Şehir halkının günahkarlığını gösteren sadece küçük bir yer. Burayı farklı kılan şey ise erkeklerin sadece kadınlarla beraber olmaması. Kendi cinslerine de ilgileri vardı. Şehrin tümüne yayılmıştı bu ahlaksızlık. Şehir halkının düşünceleri bile kötülükle doluydu. Size bunu anlatan bir örnek göstereyim. Bu gördüğünüz bir lanet tableti. Öfkeli oldukları, iyiliğini istemedikleri insanlara olmasını istedikleri şeyi bu kurşun tablet üzerine yazıyorlardı. Bunu evlerinin içinde ya da mezarlarına saklıyorlardı. Tıpkı kara büyü gibi.
İşte bu tablette şöyle yazmakta. Flamatyon, Postinius'un kölesi. Yüzünü, adını, nefesini ve tüm hayati organlarını cehennem tanrılarına adıyorum. Adam ondan, o da adamdan hızlıca nefret etsin. Testisleri hiçbir işe yaramasın. Gerçekten nefret dolu bir yazıt. Tarihi kayıtlar şehrin yok olmadan evvelki halini tam bir sapıklık, edepsizlik, son noktaya gelmiş bir ahlaksızlık olarak bildiriyor. Bolluk ve bereket onları fazlasıyla şımartmıştı. Herhangi bir tanrı inançları zaten yoktu. Putlara tapan bir toplumdu. Birçok uydurma tanrıya inanıyorlardı. Hiçbiri onları bekleyen felaketten haberdar değildi. Şehrin hemen yakınında devasa bir yanardağ vardı. Vezüv yanardağı. Şu yanardağın büyüklüğüne de bakın. İşte bu dağ onlar için sonun başlangıcı olacaktı. Nihayetinde onlara kendilerini düzeltmeleri için verilen zaman dolmuştu. 24 Ekim 79. Sabah saat 8. Felaketten saatler önce. Herkes yeni bir güne uyandı. Fakat bu uyandıkları son gündü. Volkan harekete geçmeye başladı. Kısa süreli ama şiddetli depremler yaşanıyordu. Patlamadan önce bazı depremler olduğu yapılan incelemeler sonucu anlaşılabiliyor. Örneğin şehirde bulunan bir fırında karışım yapabilmek için değirmen taşları kullanılıyordu. İçinden alınan örneklerde kireç harcı kalıntıları bulundu. Bunlar genellikle duvardaki çatlakları kapatmak için kullanılıyordu. Aynı fırının içinde bu çöküntülere ve onarma izlerine de rastlandı. İrili ufaklı depremler son 1-2 yıl içerisinde o kadar çok olmuştu ki halk artık bunu çok sıradan karşılıyordu. Çünkü deprem oluyor ve bitiyordu. Fakat o gün diğer günlerden farklı olacaktı. Yaklaşık 5 saat sonra saat 1 civarında Vezüv yanardağı bütün şiddetiyle patladı. Bir atom bombasından çok daha güçlü bir şiddetle. Pompei kenti kısa süre içinde taşlaşmış lav parçaları, kül, gaz ve toz bulutu altında kaldı. Çoğu kişi patlama sonrası piroklastik akıntı adı verilen olgunun etkisiyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Birçoğu ise şehrin çökmesi sonucu ezilerek ya da volkanik püskürtmeler sonucu yanarak hayatlarını kaybetti. Patlamadan 15 saat sonra şehir tamamen yok olmuştu. Kentin eski ihtişamından eser yoktu. Zenginlerin sarayları, köleleri, eğlenen insanlar, sokaklarda koşan çocuklar, yarın ne yapacağını planlayan insanlar hepsi sadece 15 dakika içerisinde yok oldu. Felaketten sonra şehrin yüzyıllar sonraki keşfine ait bir görsel. Kil tabakasının şehrin tamamını kapladığının en net görüntüsü. Mükemmel incelikte yapılmış o mimari yapılar yerin altına gömülmüş. Kazılarda adeta yüzeyin metrelerce altına inildi ve şehir böylece ortaya çıkarıldı. Şehrin eskiden nasıl göründüğünü anlatan bir 3 boyutlu çalışma. Peki bu insanlar ölürken neden hiçbir felaket yaşamamış gibilerdi? Nasıl o halleriyle bir anda dona kaldılar? Kazılar sırasında bu şekilde mi bulundular? Patlama sırasında binlerce irili ufaklı taş çevreye fırlamıştı. Neredeyse evlerin tamamının çatıları bu taşlar ve oluşan depremle birlikte çöktü. Şehrin son haline baktığımızda bunu daha iyi anlıyoruz. İşte bu sayede içeride ya da dışarıda fark etmeksizin zaten çoktan hayatını kaybetmiş olan insanlar tahminlere göre 10 dakika içerisinde yağan balçık haldeki volkanik küllerle kaplandı. Ve onlar yüzyıllardır öylece kaldı. Tam 1700 yıl boyunca. 1748'de şehir tesadüfen keşfedildi. Artan nüfus ve genişleyen şehirler sayesinde buraya kadar gelinmişti. Bölge yumuşak bir zemine sahipti ve kazıya başlandı. Kazı yapılırken bakıldı ki yerin altında antik yapılar var. Arkeologlar hemen bölgeye çağrıldı. Başlangıçta sadece şehrin varlığından haberdardılar.
Sonra bir kazı sırasında insan iskeletine ulaşıldı. Yağan balçık haldeki küller hızlıca ölen insanların üzerini kapladı ve bu sayede yer altında kalan beden şekilleri, yüz hatları hepsi korundu. Ardından tarihi aydınlatmak adına bedenlerin olduğu kısımlar korunmak istendi. İnsanların olduğu kısımlarda boşluklar vardı çünkü vücuttaki organlar ve deri zamanla yok olduğu için yüzeyin altındaki o kısımlar boştu. Bu görüntüdeki gibi 3-4 farklı yerden sondaj makinesiyle kazılıyordu. Belli bir oranda boşluk varsa insan olduğu anlaşılıyordu. Ardından bu deliklerden silikon alçı dökülüp kurumaya bırakılıyordu. Kuruduktan sonra vücut bizim bildiğimiz son hali olan taşlaşmış halde çıkartılıyordu. Yani aslında gördüğünüz bu insanlar yaklaşık 2000 sene önce taşa dönüşmediler. Kül tabakasının içine hapsoldular ve günümüze kadar korundular. Peki neden bazı insanlar felaketi hiç olmamış gibi davrandı? Koca bir yanardağ atom bombasından çok daha şiddetli bir enerjiyle patlamıştı. Normalde insanların aniden korkuyla hareket etmesi veya sağa sola kaçması, felaketten bir çıkış yolu araması beklenir. Fakat bu şehirde insanlar pek de öyle yapmış gibi görünmüyor. Örneğin bu resimdeki aileye bakın. Annesinin belki de babasının kucağındaki çocuğuyla ellerini tutup oyun oynadıkları bir an. Felaket sonrası çocuğun elleri zamanla tahrip olmuş. Köşede elleri havada duran kişi yine belki de bir başka çocuğu tutuyordu. Bazıları uyuyordu. Uykularından uyanıp ne olduğuna bakma fırsatları bile olmadı. O büyük patlamaya ve çıkan sese rağmen. Bu imkansızdı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Bunun sadece tek bir açıklaması olabilir. Ya sadece onlar için zaman aniden durduruldu ya da felaket filmde de anlatıldığı gibi insanların sağa sola kaçacağı kadar uzun sürmedi. Bir anda saniyeler içerisinde gerçekleşti. Bana göre tüm yaşananlar içerisindeki en hayret verici kısım burası. Olayın bu yönü Pompei kavminin yok oluşu Kur'an'da da anlatılan helak olma olaylarına benziyor. Çünkü Kur'an'da helak olan kavimler anlatılırken birden yok olma üzerinde durulur. Kur'an'da bu konuda şöyle bir ayet geçmektedir. Onlara yalnızca tek bir çığlık yetti. Anında sönüverdiler. Felaketin anında yani ansızın saniyeler içerisinde gerçekleştiği apaçık ortada. Kazılar sırasında bundan birkaç yıl önce ortaya çıkan bir beden gerçekten tüyler ürpertici. Ağırlığınca kaya parçasının o sırada yürüyen, belki de tam da kaçmak üzere olan birinin başına düştüğünü gösteren bu resim aslında çoğu şeyi özetliyor. Bu günahkar şehirdeki tek bir kişinin bile yaşamasının istenmediğini. Anlamamız gereken şey şu: bu yaşananlar sadece birer hikaye değil ya da izleyip geçebileceğiniz bir video konusu. Burada önemli bir kısım var. Kil tabakasıyla korunmuş ve gelecekte bu şekilde önümüze çıkmak için yüzyıllarca bekletilmiş bu insanlar ahvalinden ibret almamız için yeryüzüne gönderildi. Bu büyük resmi elbette görebilmek lazım. Onlar bir sanat galerisinde görüp geçebileceğiniz heykellerden biri değil. Onlar felaketin izlerini günümüze taşıyan, yaşayan ölüler.